papağanlar çok zeki hayvanlar ve sınırları olmayan hayvanlar. Yani bazı hayvanlara öğreteceğiniz şeyler sınırlandırılabilir ama papağanların öğrenme derecesi oldukça fazla. Ve en çok öğrenme derecesi de Umbrella Kakadu türünde olduğunu artık videolardan, sosyal ortamlardan gördükten sonra Poppy'nin türüyle ilgilenmeye başladım. Şimdi Poppy öncelikle bir reklam yıldızı. Türkiye'de reklamlarda oynayan fazla derecede bir papağan yok veya kısa sürelerle oynamıştır ama papağan reklamında en uzun oynayan tek papağan var, o da Poppy. Reklamdan sonra şöyle bir şey oldu. Poppy'nin oynadığı reklam o firmanın şu ana kadar izlenilen en çok reklamı haline geldi. İnsanların tepkisi daha da artmaya başladı ve bu türe olan ilgi gittikçe çoğalıyor. Şimdi reklamlardan önce de insanların Poppy'ye algısı, sevgisi oldukça fazlaydı. Çünkü Poppy ile biz normal papağanlar gibi sadece kafeste değil, sokakta da gezebiliyoruz. Oldukça sosyal bir papağandır. Burada sizinle birlikte herkesin omzuna gider, herkese kendisini sevdirebilir. Bizi genelde halkın tanıması reklamdan önce sürekli biz sokaklarda, sahilde dolaştığımız için değil. Yani bir papağan omuzda kaçmadan nasıl dolaşabiliyor, nasıl zaman geçiyor? İnsanların merak duygusu bundaydı. Sonra reklamla birlikte gerçekten o firmanın en çok izlenilen reklam filmi oldu. Gerçekten bir rekor kırıldı. Daha çok kitleye ulaşarak gerçekten insanlarda papağan algısını değiştirdi. Bir papağanın sahibiyle birlikte hem kahvaltısı yapmasını, hem birlikte uyuyabilmesini, hem birlikte araba sürmesini insanlara öğretmiş oldu. Şu anda da Poppy'ye oldukça fazla ilgi var. Çünkü gerçekten herkes Poppy gibi bir kuşa sahip olmak istiyor. Yani mesela Poppy ile sosyal derken böyle oturup birlikte hem çayınızı içebilirsiniz, hem ona da içirebilirsiniz. Değil mi Poppy? İçmek ister misin? İstiyor musun? O zaman al. Yani reklam bizim için gerçekten önemliydi. Bir papağanın ne kadar iyi bir eğitimle güzel bir reklam çekebileceğini gösterdik. Hem de Poppy'nin bu süreçte hiçbir ödülü yoktu. Yemek gibi, ona verdiğimiz mama gibi hiçbir zaman aç bırakılmadı. Tamamıyla sevgiyle bir papağan eğitimcisi olmak, bir papağan sahibi olmak istiyorsanız hayvanlarla çok iyi iletişim kurmaktan yana önce insanları çok sevmelisiniz. İnsanlarla çok iyi iletişim kurabiliyorsanız papağanlarla iletişim kurabilirsiniz. Papağan bakım ve eğitimiyle önerilerim şunlar. Öncelikle her papağanın farklı bir eğitim süreci ve bakım süreci var. Bir papağan sahibi olacaksınız. Öncelikle sizin o şartlara uygun olup olmadığınız çok önemli. Evde evcil olarak beslediğiniz bütün hayvanların yaşam süreleri ortalama 10 yıl, 15 yıl arasında. Yani bir köpek alırsınız 10 yıl beslersiniz 15 yıl ama bir papağan ortalama şu anda 20 sene ile 70 yıl arasında yaşayan bir papağan var. Ne kadar önemli bir karar verdiğinizi başta emin olmanız ve buna göre hareket etmelisiniz. Mesela bu tarz sosyal aktivitesi olan papağanlar sahip olmak istiyorsanız gerçekten kendinizden ödün vermeniz gerekiyor. 3 tane çocuğa bakmakla Poppy'ye bakmak aynı sorumluluğa eşdeğer olduğunu düşünüyorum. Eğitim sürecinde de sürekli yurt dışı ile irtibata geçtim. Şu anda dünyadaki en iyi eğitim alan papağanların sahipleriyle diyalog halindeyim. Türkiye'de de bu işi iyi yaptığımı düşünen insanlardanım. Poppy birlikte ninni söyle. Ninni söyleyeyim. Yani Poppy benim için hem bir can yoldaşı hem de hayatımdaki en değer verdiğim kişilerden biri olan eşimin hediyesi. Poppy ile yaklaşık 4 yıldır birlikteliğimiz var. O artık benim için bir papağandan daha farklı. Bir arkadaş, bir dost, bir yoldaş. Aşkım, bebeğim, bir tanem, canım.